Merhabalar, Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Güzel bir bluz çalışması yapacağız birlikte. Tabii deseni, modeli beğendiyseniz. Kolay bir model, özellikle yeni başlayanlar için. Bildiğimiz, hep ördüğümüz motiflerden biri zaten. 2 parça örüyoruz, 2 motif örüyoruz, birleştiriyoruz dikerek. Sonrasında kolları örüyoruz, kolay bir şekilde de bitiriyoruz. Yani örebileceğiniz en kolay modellerden biri. Ortadan başlıyoruz ve istediğimiz genişliğe kadar örüyoruz. İstediğimiz genişliğe ulaştıktan sonra bırakıyoruz. 2 tane örüyoruz, 2 parça. Kenarlardan dikerek birleştiriyoruz ki bunları videoda adım adım hepsini göreceksiniz. Sonra kolları örüyoruz. İstediğimiz genişlikte, istediğimiz uzunlukta. Ve gene kolay bir şekilde bitirip güzel bir ütüyle giymeye hazır hale getiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi videoya geçelim. Kiloyla aldığım iplerden kullanıyorum. 3,5 milimde tığ kullanıyorum. İpe göre biraz kalın bir tığ kullanıyorum. Çünkü giysi örüyoruz. Mutlaka biraz dökümlü, biraz gevşek olması gerekiyor. Hep marka soruyorsunuz ama üzerinde herhangi gösterebileceğim bir marka yok. Kürkçühan'da, Eminönü Kürkçühan'da övünç iplikten alıyorum ki bu bir reklam değil. Çok orada seçenekler var, güzel ipler var. Parasını ödeyerek alıyorum. Kesinlikle dediğim gibi bu bir reklam değil. Çok sorduğunuz için arada böyle bir hatırlatma yapıyorum. Övünç iplik, Rıza Bey var. Ne örmek istiyorsanız sorabilirsiniz. İnternetten ulaşabilirsiniz. Kargo aracılığıyla size istediğiniz ipi gönderirler. Sordum, gönderebileceklerini söylediler. Çünkü arada böyle söylemek zorunda kalıyorum. Ya da en yakın hangisi olabilir? Şöyle. Şu ipler olabilir mesela. Hobby Club. Bu tarzda yani rastlarsanız ya da mango. Birbirine yakın. Bu biraz daha kalın. Kullanacağım ipe daha uygun, daha yakın. Bu biraz daha ince. Dediğim gibi ipin çok fazla önemi yok bu modelde. Zaten motif olarak örüyoruz. 2 tane motif öreceğiz. Önemli olan bedeninize kadar örgüyü devam ettirebilmek. Her sırada zaten ne kadar ilerlediğini göreceksiniz. Bu örgülerde bedeni yakalamak çok kolay oluyor. Şimdi şöyle ipimizi alalım ve başlayalım. Şöyle bir sihirli halka hazırlıyoruz. Bir daha göstereyim. Şöyle tutuyoruz, çeviriyoruz ve içinden geçirerek bir ilmek alıyoruz. Halkanın içine trabzanlar öreceğiz. 3 zincir. Bu bir trabzan oluyor zaten. 2 3 3 zincir. Gevşek örüyoruz sıkmadan. 3 zincir. Çok bilinen, çok basit bir motif örüyoruz. Tabii örerken ufak bir detayı var. O detay da zaten bluzu yani giysiyi şekillendiriyor. Köşelere 3 zincir ve 3 trabzan. Üç zincir, başladığımız 3 zincirin üçüncüsüne batıyoruz ve ilmek kaydırarak ekliyoruz. Şimdi köşeye gelmemiz gerekiyor.
trabzanların üzerinden ilmek kaydırıyoruz ve köşeye geldik. Şimdi buradaki köşelere artışları 2 trabzan, 2 trabzan örüyoruz. Yani boşluklara 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Fakat sadece bu köşede şu taraflara 3 tane trabzan örüyoruz. Diğerleri ikişer kere. Şimdi görelim hemen. Kafamız hiç karışmasın. Gayet basit. Bir trabzanı zincirle örüyoruz. 2, 3. 3 zincir köşeyi oluşturuyoruz. Bundan sonra 2 trabzan örüyoruz. Köşeyi. Boşluklara 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan aynı şekilde. Bu köşede gene 2 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Burada olduğu gibi. Devam ediyorum. Tabii trabzanlarla. Köşeye geldik. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Trabzanlarla devam ediyoruz. Köşe boşluğuna 2 tane trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Gene 2 trabzan, 3 zincir. Şimdi 3 trabzan. Burada başlangıçta olduğu gibi. 3 trabzan ve bir zincir çekiyoruz araya. 3 zincir örmüştük başta. 3. zincire bağlıyoruz sırayı. 3 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan boşluğa. Trabzanlarla devam ediyoruz. Boşluklara 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan devam ediyoruz. Buraya geldiğimizde gene 3 trabzanla bir zincirle tamamlıyoruz. Şimdi gene köşeye geliyoruz ilmek kaydırarak. 3 zincir, ilk trabzan, 2, 3. 3 zincir. Şimdi artışlar 2 tane trabzan oluyor köşe boşluklarına. Trabzanlarla devam ediyoruz. İki trabzan köşeye, 3 zincir ve 2 trabzan.
Başlangıçta 3 trabzan vardı. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Bu şekilde ikişer tane arttırarak devam ediyoruz. Sadece burada ve köşenin bu tarafında 3 tane trabzan örüyoruz. Üçüncü sırayı da ördüm. Zaten gösteriyor model kendisine. Bluzun desenini şurası oluşturuyor zaten. Ve normalde ikişer kere boşluklara, köşelere batarak arttırma yapıyoruz. Şöyle göstereyim bakın. 3 tane trabzan, sonra buralardan 2 tane arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Sonraki sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Bu şekilde artarak devam edecek. Bu kısımda aynı gördüğünüz gibi devam edecek artarak. Burada ve burada 3 tane trabzan görüyoruz. Köşenin bir tarafında ikişer tane trabzan artışları var. Köşenin şu tarafında da 3 tane trabzan örgüsü var. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırada da başlangıcı görelim. İlmek kaydırarak köşeye geldim. İlk trabzan 3 zincir ve hemen 2 tane daha örüyorum. 3 trabzan. 3 zincir ve 2 trabzan. Trabzanlarla devam ediyorum. Bir, iki, üç, 4 sıra ördük. Şimdi gene 3 trabzanlı olan kenara geldik. 2 kere arttırmamızı yaptık. 3 zincir ve 3 trabzan örüyoruz. Araya bir zincir, ama bu çok sık zincirler çekmeyin. Örgünüz hep gevşek ve dökümlü durması için mutlaka gevşek örmeniz gerekiyor ya da kalın tığ kullanmanız gerekiyor. Özellikle eliniz sıkıysa. 3'er trabzan, bir zincir ve başladığımız noktada sırayı bağlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane oldu. İkişer kere artırıyoruz. Her seferinde 4 trabzan daha fazla öreceğiz kenarlarda. Şimdi gene ilmek kaydırarak köşeye geliyoruz. 3 trabzan örüyoruz. Her zaman ördüğümüz gibi şu kenarlara. Sonra 3 zincir, 2 trabzan. Devam ediyoruz trabzanlarla. Gene buraya 2 trabzan, 3 zincir. Gene aynı köşeye 3 trabzan ve 1 zincir aralarda 3'er trabzan örüyoruz. Motif bu şekilde devam ediyor. Önce ölçüyü göstererek başlayayım. Burada 48,5 santim genişlikte ördüm. Bu benim istediğim bir ölçüydü zaten. Siz de hangi genişlikte olmasını istiyorsanız o
ölçüye ulaşana kadar sıralara devam edeceksiniz. Ben 17 sıra ördüm. 18. sırada şurada kol evini belirleyecek, koltuk altını belirleyecek bir işaret iğnesi koydum. Şuradaki mesafeyi istediğim kadar bıraktım. Ve oradan itibaren bir sıra daha şöyle devam ettim ve işaret iğnesi takmıştım. Oraya kadar ördüm. Burada koltuk altı başlangıcı şurası. Bu ördüğüm sıra benim 18. sıramdı. Tabii bu sizde 15 olur, 17, 18, 20 olur. Kullandığınız ipe bağlı, eliniz nasıl çıkarıyor ona bağlı. Bu hiç önemli değil. Önemli olan ne kadar beden genişliğinde olmasını istiyorsanız o kadar öreceksiniz. Belki daha dökümlü, daha bol, daha salaş istiyorsunuzdur. Devam edin örmeye. İstediğiniz genişliği yakaladıktan sonra bırakın. Sonra tabii bu yaklaşık olarak bırakın. Çünkü bir sırada bu şekilde koltuk altından itibaren bir örgü oluyor. Bunu da hesaba katarak son ölçü bittiği şekliyle olması gerekiyor. Yani bende 48,5 santim oldu. Bu benim istediğim bir ölçüydü çünkü. 34-36 beden için örüyorum. Belki 38 olur mu bilmiyorum. Birine denetmem lazım ama 34-36 beden için çok ideal olduğunu düşünüyorum. Şimdi şuradaki ölçüyü dediğim gibi kendi kol eviniz ne kadar genişlikte olmasını istiyorsanız o kadar bırakacaksınız. Ben de 18 santim şurası. Yani şu köşeden itibaren olan trabzanları sayarak 23 tane bıraktım. 24. trabzanın üzerinden şuradan başladım örmeye. Burada ipi bağladım. 27 trabzanın üzerinden 27. Oradan aynen nasıl motifi ördüysek o şekilde devam ettim. Ve gene 23 trabzan bırakarak tamamladım. Bu bizim nihai yani genişliğimiz oldu. Evet, kol evini de belirledik. Sonra omuz. İpi şuradan bağladım. Ne kadar omuz genişliği istiyorsanız tabii bu önce yakayla alakalı. Yaka genişliğini ne kadar geniş, ne kadar dar istiyorsanız yani kapalı bir boyun isteyebilirsiniz, daha açık isteyebilirsiniz. Örgüyü geniş örüyorsanız tabii ki buradaki mesafe daha fazla olur. Bunlar hiç önemli değil. Önemli olan modeli ne kadar yakasının ne kadar açık olmasına siz karar vereceksiniz. Daha salaş, daha dökümlü olmasını isteyebilirsiniz. Ben şurada bir mesafe bıraktım. Burada köşeyle birlikte 1, 2, 3, 4, 5 boşluğa 5 tane üçlü trabzan ördüm. Şimdi ipi gene buradan bağlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane de buraya ördükten sonra omuz kısmı ortaya çıkacak. Hafif bir zaten bolluk veriyor şu sırayı ördükten sonra boyun için. Bunu bahar aylarında giyeceğimiz için çok fazla açık olmasına zaten gerek yok. Burada zaten bir hafif bir dekolte var. O yüzden çok açık olmayan bir yaka daha fazla yakışacak bu modele. Şimdi motifi sürekli aynı tarafta ördük. Düz tarafı burası, zaten ters tarafı belli ediyor kendisini. O yüzden ipi burada kopardım, tekrar burada. Yani bütün örgümüz hep düz tarafta olması gerekiyor. Tekrar buradan bu tarafa, yani hep bu tarafa doğru örüyoruz. Şimdi gene ipi buraya bağlayacağım ve 5 tane öreceğim gene bu tarafa doğru. Yani çevirerek örgü yapmıyoruz. Hemen köşeden ipi bağlıyoruz. İlmek kaydırarak 3 zincir, 3 trabzan, 1 zincir, bu parça biter bitmez hemen diğerini de ördüm. Şöyle iç tarafını alalım. Üzerine diğer parçayı aynı
ölçüde aynı şekliyle diğerini de tamamladım. Şimdi omuzlardan, yanlardan birleştireceğiz. Bu haliyle de kullanabilirsiniz. Ya da kol da ilave edebilirsiniz. Ben kol öreceğim. Gerçi ipim çok fazla değil. Ne kadar çıkarsa ipten o kadar kol örmek istiyorum. Umarım tamamı çıkarsa çok daha güzel olur. Şimdi önce birleştirelim. Örgüde yapacağımız dikiş de çok önemli. Kalınlaştırmadan dikmemiz gerekiyor. Ben bir tarafı bakın gayet ince bir dikişle birleştirdim. Omuzları da. Şimdi omuzları derken tek omuzu tabii ki. Şimdi bu tarafı birlikte dikelim. Şöyle içeriden batalım. Hatta şöyle birkaç ip geriden batıp ve ilk trabzanları birleştirelim. Biraz mesafe bırakalım arada yürütebilmek için. Bir kere daha batalım aynı yere ve sağlamlaştıralım. Şimdi tam karşı karşıya gelecek olan trabzanlar var görüyorsunuz. Hep birbirine bakacak. İlk ilmeği trabzanı zaten birleştirdik. Şöyle bir kere daha geçelim. Şimdi ikinci trabzana geçiyoruz. Bakın burada gördüğümüz şu örgünün sadece içeri bakan tek iplerini alıyoruz. Ama üzerinden geçirmiyoruz ipi. Bir yan tarafa geçiyoruz. Şöyle ilmeğin ortasından batıyoruz. Her iki taraftan da tek ip alarak devam ediyoruz. Şimdi bu tarafa geçiyorum ve karşıdaki ilmeğin ortasından batıyorum. İğnenin üzerinde 2 tane ip var. Önemli çünkü dikiş örgüde ilmekleri tamamını alarak batarsanız şöyle bu şekilde bakın 4 tane ip ve kalın bir dikiş olur. Bu da güzel durmuyor. Şimdi zinciri örüyoruz. Aradaki bir zincire batıyoruz. Karşılığında aynı şekilde. Yine yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Güzel ince bir dikiş oluşuyor bu şekilde. Şimdi yan tarafı dikelim. Gene şöyle içeriden alalım ipi. İlk trabzana batıyoruz. Şöyle önce bir sağlamlaştırıyoruz. Sonrasında yan tarafa geçiyoruz ve karşılığındaki trabzanın gene tek iplerini alıyoruz. Aynen omuzları diktiğimiz gibi. Zaten ilmek sayıları yani trabzan sayıları aynı. Tam birebir karşılığına gelecek şekilde dikiyoruz. Yan tarafa geçiyoruz.
Evet, bu arada bir tane kolu da tamamladım. Şimdi aynı kolu diğer tarafa birlikte çalışalım. İstediğiniz genişlikte, istediğiniz uzunlukta kol çalışabilirsiniz tabii ki. Şimdi hemen kol altı, yani koltuk altı kısmına şöyle bir açalım önce. Şurada dikiş yeri. İki tarafta da son ördüğümüz trabzan sırası var. Hemen şuradan iki trabzanın arasından ipi bağlayarak başlayalım. İlmek kaydırarak bağladık. 3 zincir, bu ilk trabzan. Araya bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğin içine gene 3 trabzan. Bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğin içine 3 tane trabzan. Ben bol olmayan, hafif dar bir kol ördüm. Siz istediğiniz genişlikte örebilirsiniz. Daha geniş kol yapmak için 4 tane ilmek değil 3 tane ilmek atlayabilirsiniz. 2 tane ilmek atlayabilirsiniz. Örgü daha fazlalaşır ve kol da genişler tabii ki. Tamamen zevkiniz doğrultusunda örerek ilerleyeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğe bir zincir, 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, beşincisi şu boşluk oluyor. Köşe. Bir zincir. Buradan şuradaki dikiş kısmına geldik. Şimdi o dikiş yaptığımız yere batıyoruz. Gene 3 trabzan, bir zincir, köşeye geliyoruz. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buradaki trabzanın arasından başlamıştık. Buradaki trabzanın arasına son 3 trabzanı örüyoruz. Araya bir zincir ve başladığımız noktada, yani 3 zincir çektik. 3. zincire bağlıyoruz. Burada bluzda motifleri örerken hep yuvarlak örmüştük. Aynı şekilde burada da yuvarlak örüyoruz. Tabii ki sadece şu deseni örüyoruz. Burada
bir üst sıraya çıkmak iki şekilde oluyor. Bir ip burada kalıyor, sonra burada kalıyor. Ona göre ya burada kaldığı zaman kafes olarak dönüyoruz. Burada kaldığı zaman da trabzan olarak dönüyoruz. Daha önce birkaç kere bu örgüyü kullanmıştım, anlatmıştım. Belki denk gelmişsinizdir. Şimdi trabzanların başına denk geldi bu başlangıç. Buraya 2, 3 trabzan için, bir tane de aradaki zincir için 4 tane zincir çektik. Doluyoruz ve boşluğa 3 tane trabzan örüyoruz. Başlangıç noktamız kafes. Araya bir zincir. Bütün boşluklara 3 tane trabzan örerek sıraya devam ediyorum. İki trabzan örüyoruz son boşlukta. Zaten başlarken 4 zincir çekmiştik. 1, 2, 3. zincire sırayı bağlıyoruz ve 3. trabzanı da ekliyoruz. Aradaki bir zincir zaten boşluklarımızı oluşturuyor. Şimdi ip kafes tarafında kaldı. Hemen trabzanlarla devam ediyoruz. 3 trabzan, bir zincir, gene boşluklara 3'er trabzan, bir zincir devam ediyoruz. Şimdi trabzanlara denk geldik. Bir zincir çekiyoruz ve trabzanın ilkine, yani 3. zincire ipi bağlıyoruz. 4 zincir çekiyoruz ve boşluğa batıyoruz. Sıra bitiminde buradaki 3 zincirle 3. trabzanı tamamlıyoruz. Burada olduğu gibi. İp burada kaldığı zaman 4 zincirle boşluğa, boşlukta olduğu zaman hemen trabzanlara başlıyoruz. Evet, ikinci kolu da tamamladım. Siz de istediğiniz genişlikte, istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben nispeten daha dar bir kol ördüm. Zevkinize kalmış tabii ki. Şimdi yeterli uzunluğa geldikten sonra zaten örgüyü bitirip şimdi 2 sıra sık iğne öreceğiz. Bir zincir ve ilk ilmeğin içine bir sık iğne. Trabzanları örüyoruz. Buradaki bir zincir olan boşluğa hiç batmıyoruz. Hep trabzanlara. Sıranın başına ilk sık iğneye sırayı bağladık. Gene bir zincir çekelim ve hemen dibine bir sık iğne. Ve bütün ilmeklerin içine birer tane örerek devam ediyoruz. Evet, sıranın sonunda başladığımız noktada ilmek kaydırarak bağladık ve bitirdik. Şimdi iki kolun ucunda sık iğneleri ördüm. Etek kısmına, yani alt kısma sık iğne ördüm. Şimdi yakaya örüyoruz. Yakaya da aynen 2 sıra örerek tamamlıyoruz. Şöyle yan taraftan tam eklediğimiz dikiş tarafından
Şöyle dikişin ortasına batalım. Bir sık iğne. Burada her iki tarafta da trabzan sırası var. Şöyle buraya ikili trabzanın arasına 2 tane sık iğne. Şimdi trabzanların üzerine geçiyorum. Her birine şu boşluğa gene batmıyorum. Sadece trabzanların üzerine. Orada da hafif bir toparlama yapalım. Gerçi çok geniş bir yaka değil. İsterseniz boşluklara da bir tane sık iğne yapabilirsiniz. Çok hafif bir daralma yapacak. Bu boşluklara batmadan ördüğümüz için. Ama dediğim gibi böyle bir şey istemiyorsanız, gene geniş haliyle kalsın istiyorsanız, çok da geniş değil zaten, onu da belirttim. Şuralara batarak birer sık iğne daha arttırabilirsiniz her seferinde. Diğer omuz dikişine geldik. Şuradaki ikili trabzanlara 2 tane, orta dikiş 1 tane, sonra gene ikili trabzanlara 2 tane. Gene trabzanlara batarak devam ediyorum. Bitirirken gene ikili trabzanlara 2 tane ve zaten ortadaki dikişten başlamıştık ilk sık iğneyi. Oraya ilmek kaydırarak bağlıyoruz. Bir zincir, aynı yere bir sık iğne ve devamında her ilmeğe bir tane sık iğne örerek tamamlıyoruz. Şöyle ölçü vereyim, bir fikir vermesi açısından. Tam 47 santim genişliği. Uzunluğuna da bakalım. Evet, 49 santim. Tabii bu ölçüyü kendinize göre yapacaksınız. Zaten ölçü yakalamak için bu çok ideal modellerden biri. Sadece motif örüyoruz. İstediğimiz genişliğe gelene kadar devam ediyoruz örmeye. Bu açıdan bedeninizi çok kolay yakalayabilirsiniz ölçüsünü. Örgü zaten tamamı çok basit bir şekilde örülüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu mesela ilkbahar, sonbaharda bu bluzu giyebiliriz. Daha kışlık iplerle kışın da giyilebilecek bir model. Geçişli ipler kullanabilirsiniz, batik ipler kullanabilirsiniz. Her ipte güzel durabileceğini tahmin ediyorum. Evet, videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.